Evet efendim, 8'de Sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sıradaki konuğumuz hepinizin yakından tanıdığı nöroloji uzmanı Doktor Ertan Karaçay ile birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Bugün tabii nöroloji bilimi deyince, nöroloji dalı deyince aklımıza bizim hemen migren geliyor. Migrenlerle aslında ben ilgili konuşmak istiyorum. Migren atakları kontrol edilmezse neler olur? Migren kronik bir hastalıktır. Sıklıkla kadınlarda görülür. Yani 3'e 1'dir oranı. Ve bir insan hayatında bir 20-25 yıllık bir zamanı kapatabilir. Yani 20-25 yıl boyunca sürebilir. Migren de diğer hastalıklar gibi, şeker gibi, mesela nasıl şeker hastalığı böbreğe, sinirlere, göze zarar veriyorsa, migrenin de beyinde çeşitli etkileri vardır. Örneğin uzun süre migren atakları kontrol edilmezse iskemik lezyonlar olabilir beyinde. Bu nedir işte? Küçük küçük damar tıkanıklık alanlarına dönüşebilir bu. Ataklar kontrol edilmezse. Ya da iskemik alanlar ilerleyen dönemde beynin küçülmesine neden olabilir. Çok fazla atrofi dediğimiz bir durum vardır. Ona neden olabilir. Kognisyon, yani bilinç durumu etkilenebilir. Demansa ilerleme ihtimali olabilir. Bunların yanı sıra migren hastalarında büyük oranla anksiyete ve depresyon da birlikte izlenir. Bir migren atakları kontrol edilmezse uzun dönemde bir takım nöropsikiyatrik hastalıklara neden olabilir. Bunlardan en önemlisi de küçük iskemik alanlar, buna bağlı gelişebilecek kognitif bozukluk, demans benzeri tablolar ve depresyon, anksiyete gibi eşlikçi psikiyatrik durumlar. Evet. Burada tabii ilaç kötüye kullanım baş ağrıları da oluyor değil mi? Yani yanlış kullanımlar veya fazla dozda kullanmalar da baş ağrılarına yol açabilir. Biraz bu ilaç kötüye kullanım baş ağrıları tipinden bahsedebilir miyiz? İlaç kötüye kullanım baş ağrısı sıklıkla gerilim tipi ve migren hastalığı olan kişilerde izlenebiliyor. Öncelikle nedir bir onu anlatalım. İlaç kötüye kullanım baş ağrısı demek için bir baş ağrısına bir hastanın o anki ağrısının migren ya da gerilim tipi baş ağrısına benzememesi gerekiyor ve bir ay boyunca bu migren için triptan dediğimiz gruptan 10, ağrı kesiciden de 15'ten fazla kullanıyor olması gerekiyor. Evet. Şöyle bir etki mekanizması var. Bu migren ve gerilim tipi baş ağrısı hastaları atak esnasında çok ciddi bir ağrıyla karşılaşıyorlar. Bunun geçici çözümüdür o alınan ağrı kesici. Zamanla bu ağrı kesicinin miktarını arttırma ihtiyacı duyuluyor. Yani bir ağrı kesiciyle kesilecek bir baş ağrısı belli bir zaman sonra 3'e, 4'e, 5'e ihtiyaç duyabiliyor. Bu ilaç kötüye kullanıma bağlı baş ağrısının yanı sıra bu kadar fazla ağrı kesici kullanmanın böbrek, karaciğer gibi diğer organlara da ciddi yan etkisi var. Bizim kendi baş ağrısı kliniğimizde tedavi ettiğimiz hastaların hemen hemen bize genellikle kronik, daha ağır migren hastaları ve gerilim tipi hastaları geliyor. Bu tedavi ettiğimiz hasta grubunun yaklaşık %40'ında ilaç kötüye kullanımına bağlı baş ağrısı da mevcut. Hastanın yine öyküsü alınırken, ağrıları sınıflanırken arada migren ağrısına benzemeyen, gerilim tipi ağrısına benzemeyen ilaç kötüye kullanımına bağlı baş ağrıyı da yakalayabiliyoruz. Yani özetle migren ataklarını tedavi ederken ağrı kesici size o günü kurtarmanızı sağlar. Ancak uzun vadede bu fazla ilaç kullanımının kendisi baş ağrısına neden olabilir. Buna da ilaç kötüye kullanımına bağlı baş ağrısı diyoruz biz. Evet. Tabii ben bir kadın doğum uzmanı olduğum için bana da çok sık böyle adet döneminde, özellikle regl dönemlerinde migren atakları olduğunu söyleyen hastalarım oluyor. Böyle adet dönemi migreni diye bir kavram var anladığım kadarıyla. Evet. Biraz bundan bahsedelim. Yani migrenin tetikleyicilerin içerisinde en önemlisi hormonal değişikliklerdir. Bu adet döneminde de hormonal değişikliklerin maksimum olduğu dönemdir. Bu dönem bunun maksimum olduğu dönemdir. Sıklıkla adet döneminden 2 gün önce ve 2 gün sonraya kadar uzayan, evet, bunun dışında başka migren atağı olmayıp sadece bu dönemde atağı olan bir grup vardır.
Bunlara pür menstrüel migren hastaları denir. Bunlar biraz farklıdır. Tedavi protokollerini farklı ayarlamak gerekir. Bazen bizim bu triptan dediğimiz gruptan olan ilaçları bu hastalarda bu dönemlerinden 3 gün öncesinden 3 gün sonrasına kadar kullandırarak eğer dayanılmaz bir ağrıysa hastalığı geçirebiliyoruz. Bunun yanında bu grup hastalarda botoks ve gom blokajı da işe yaramakta. Eğer bir hasta adet döneminden 2 gün önce başlayıp sonrasındaki birkaç güne kadar uzayan dönem dışında migren atağı tariflemiyorsa biz bu hasta grubuna pür menstrüel migren yani adet dönemi migreni diyoruz. Evet. Tabii migrende beslenme çok önemli. İşte özellikle bu dönemde bazı peynir türlerinin özellikle tüketilmemesiyle ilgili veya çikolata tüketilmemesiyle alakalı şeyler duyuyorum ben etrafımdan, çevremden. Böyle bir şey var mı gerçekten? Migrende beslenme nasıl olmalı ve hangi gıdalardan uzak durmalıyız? Bu çok tartışılan bir konu. Migrende beslenmede biz genel hatlarından başlayalım. En tepeden en aşağı doğru gidecek olursak migren atağını tetikleyen en önemli şey açlıktır. Birincisi aç kalınmamalıdır. İkincisi de çok fazla beslenilmemelidir. Öncelikle beslenme prensiplerinde buna dikkat etmemiz gerekiyor. Aç kalmamalıyız ve aşırı fazla yememeliyiz. Çok tok olmak da migren ataklarını tetikleyebiliyor. Daha besin yani neleri tüketmeliyiz, neler atak yaparak gelecek olursak bu da biraz kişiden kişiye farklılık gösteriyor ama genel hatlarıyla mayalanmış, mayayla oluşturulan ürünler. Bunun içerisinde alkol uzak durmanız gereken bir şey. Bazı peynir türleri yine uzak durmanız gereken şeyler. Sonra maya içeriğinin fazla olduğu bazı ekmekler uzak durmanız gereken besinler. Ayrıyeten bir de en çok tartışılan konu çay, kahve migreni tetikler mi? Bu biraz kişiye göre değişir. Diyelim bir hastanın migren hastasından bahsediyoruz. Bir hasta çok fazla kahve tüketmiyorsa aldığı bir bardak kahve ilk dönemde ağrısının azalmasına neden olabilir. Mesela burada kahveden kesin uzak durmalıyız demek çok mantıksız. Bunun dışında çok fazla tüketilirse atağı tetikleyebilir. Bir de düzenli kahve içicileri vardır. Bunlar içtikleri miktardan farklı yani yarıya düşürürse ya da işte bir miktar azalırsa %30'dan fazla kafein tüketimi bunlarda da yine migren atağı tetiklenebilir. Yani dediğimiz gibi kabaca en önemli şey fazla aç kalmamak, fazla beslenmemek, mayalılardan kaçmak, kahve, çay bu da biraz daha kişiye özel ama genel hatlarıyla biz bunun keza çikolata da aynı şekilde bunların migren atağını tetiklediğini varsayıyoruz. Evet. Bunların haricinde migren tetikleyicileri var mıdır? Bazı mantar türlerini de duymuştum. Böyle bir şey mümkün mü acaba? Vardır ama en bilineninden başlarsak bazı onlar vardır ama hani şimdi en yaygınlarından başlayacak olursak ışık ve ses. Işık ve ses çok önemli. Stres çok önemli. O zaman stüdyolardan uzak durmamız gerekiyor. Evet yani bu mümkün değil. çok zor. Burada çok zor stres yönetimi. Evet. Stres çok önemli. Bunun dışında yükseklik değişimleri mesela hiç alışmadığı bir rakıma çıkarsa birisi bu yine migreni tetikleyebilir. Az önce bahsettik bazı besin türleri var. Bunlara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar tetikleyebiliyor. Bunun dışında yine biraz kişiye özel açlığın da tetiklediği, tokluğun da tetiklediği hasta gruplarımız var. Ama kabaca ışık, ses, onun dışında stres bunlardan bir uzak durursak büyük oranda işi halletmiş olacağız ama stresten uzak durmak biraz zor. Aslında hepsi de temelde strese dayanıyor gibi geldi bana. Evet. Yani hep uç şeyler, aç olmak bir stres, tok olmak, çok tok olmak bir stres kaynağı. İşte ani bir yükseklikte değişikliği, ani bir basınç değişikliği, tabii orada üstteki borumuzun dengeleri değişiyor. Bunların hepsi bir stres kaynağı. Çok fazla sayabiliriz ama ben ana hatlarından bahsettim. Bunlar, çok evet. fazla agreve eden durum var migren atağına ama kabaca bunlar. Migren masajlarımız var bizim. Migren masajlarından bahsedelim. Aslında o osteopati yöntemleri arasında geçiyor. Kraniosakral terapi
biz kullanıyoruz. Kendi kliniğinizde yapıyor musunuz? Kendi kliniğimizde de Harika. uyguluyoruz. Bununla ilgili yakın zamanda yayınlanacak bir iki tane de çalışmamız var. Kendi klinik verilerimizden bahsedecek olursak biz şu şekilde uyguluyoruz. Belli bir rutin içerisinde haftada 3 ya da 4 olacak şekilde hastaya göre planlayıp fizyoterapistimiz eşliğinde kliniğimizde yapıyoruz. Bizim kendi klinik sonuçlarımızdan bahsedecek olursak bizim migrende bir tedavinin başarılı olup olmadığını kabul etme kriterimiz atak sayısının yarıya düşmesidir. Bizim hastalarımızın %80-85 kadarında efektif kullandık kendi kliniğimizde. Yani kraniosakral terapi biraz daha tabii hani spesifik o işin uyguladığımız yöntem. Evet. Tabii migren konusu çok önemli bir konu. Günümüzde artık stressiz bir yaşam mümkün değil. Özellikle bu pandemi dönemiyle birlikte hep stres içerisindeyiz. Hep evlere kapandığımız bir dönem geçirdik. Bu konuda bizi çok aydınlattınız. Evet hocam, verdiğiniz değerli bilgiler için, kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, programımıza konuk oldunuz. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet 8'de sağlık seyircileri. Bugün hepinizin yakından tanıdığı nöroloji uzmanı Doktor Ertan Karaçay'la birlikteydik ve migren atakları, özellikle migrende beslenme nasıl olmalı, hangi gıdalardan uzak durmalıyız, migren tetikleyicileri ve kendi kliniğinde uygulamış olduğu migren masajlarından bahsetti. Verdiği değerli bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor.